Ders 1, Tatil ipuçları. Ben de tatile gidiyorum ama bir sehre. Ah, heyecan verici. Benim için herhangi bir ipucun var mı? Kesinlikle. Yerel pazarları keşfetmenizi öneririm, kültür dolular. Kulağa harika geliyor. Eşsiz yiyecekleri ve el sanatlarını keşfetmeyi seviyorum. Evet, sokak yemeklerini de denemeyi unutmayın, genellikle lezzetlidir. Bunu yapacağımdan emin olacağım. Aramam gereken özel yemekler var mı? Yerel spesiyaliteleri arayın, sıklıkla bölgenin lezzetlerini sergiliyorlar. Bekleyemiyorum. Yeni şeyler tatmak her zaman eğlencelidir. Ve etrafta dolaştığınızdan emin olun, gizli mücevherlere rastlayacaksın. Ders 2, Sokak festivalleri. Sokak festivallerinde farklı lezzetleri keşfetmeyi kesinlikle çok seviyorum. İnsanları o kadar canlı bir şekilde bir araya getiriyorlar ki. Evet, yemeğin nasıl bir topluluk duygusu yaratabildiği şaşırtıcı. Farklı kültürlerin yemeklerini denemekten keyif alıyorum. Bir mutfak yolculuğuna benziyor. Kesinlikle. Her festivalin kendine özgü ikramları vardır. Son zamanlarda harika festivallere gittiniz mi? Geçen ay birine gittim ve yemek inanılmazdı. Kulağa harika geliyor. En sevdiğiniz yemek hangisiydi? Aklımı başımdan alan bir baharatlı taco vardı. Ders 3, Fitness'a odaklanmak. Bence bu hafta agirliklere odaklanmalıyız. Bu iyi bir plana benziyor. Belki ısınmak için kardiyo ile başlayabiliriz. Evet, yaralanmaları önlemek için ısınmak saattir. Hafif bir kosuyla başlamayı seviyorum. Kalp atışlarımı hızlandırıyor. Bu harika bir fikir. Daha sonra kuvvet antrenmanına geçebiliriz. Kesinlikle. Tam vücut egzersizi için serbest agirlikleri kullanmayı seviyorum. Ben de. Gerçekten etkili bir şekilde kas oluşturmaya yardımcı oluyorlar. Ve birbirimizi sinirlerimizi zorlamaya teşvik edebiliriz. Kesinlikle. Birlikte çalışmak her zaman daha eğlencelidir. Ders 4, Fantezi önerileri. Önerdiğiniz favori fantastik yazarlarınız var mı? Kesinlikle. Agatha Christie ve Arthur Conan Doyle klasiklerdir. Bunlar harika seçimler. Hikaye anlatımları zamansızdır. Evet ve gizemleri sizi sonuna kadar tahmin etmeye sürüklüyor. Hikayelerinde gerilim yaratmalarını seviyorum. Kesinlikle. Okuma deneyimini çok ilgi çekici kılıyor. Daha az bilinen eserlerinden herhangi birini okudunuz mu? Evet, bunlardan bazıları daha fazla ilgiyi hak eden gizli mücevherlerdir. Onları kontrol etmem gerekecek. Yeni hikayeler keşfetmek her zaman iyidir. Ders 5, Kosu deneyimi. İnanılmazdı. Sizin için deneyimin en iyi kısmı neydi? Kesinlikle aynı tutkuyu paylaşan diğer kişilerle birlikte kosmak. Bu dostluk ne kadar da fark yaratıyor değil mi? Gerçekten öyle. Bir topluluk duygusu ve teşvik yaratır. O atmosferin bir parçası olduğum için kendimi enerji dolu hissettim. Evet, herkesin enerjisi bulaşıcıdır ve sizi daha iyisini yapmaya iter.
Gruba ayak uydurmayı zor buldunuz mu? Bazen koşucu arkadaşlarımın desteği bunu kolaylaştırdı. Bu deneyimlerin bizi sinirlerimizi zorlamaya nasıl motive edebileceğini seviyorum. Ders 6, çiftlik ürünü yarışması. Yılın en iyi tarım ürünleri yarışmasını duydunuz mu? Evet, yerel tarımı öne çıkarması büyüleyici. Çiftçileri en iyi çalışmalarını sergilemeye teşvik etmesini seviyorum. Kesinlikle. Kaliteli üretime ve işçiliğe dikkat çekiyor. Sizce bu yıl ne tür ürünler öne çıkacak? Organik meyve ve sebzelerin ilgi odağı olacağını tahmin ediyorum. Bu mantıklı. Sürdürülebilirlik giderek önem kazanıyor. Evet ve inovasyonun tarımda nasıl bir rol oynadığını görmek heyecan verici. Sonuçları görmek ve kazananları öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Ders 7, canlandırıcı bir ortam. Yolculuğumuz için sabırsızlanıyorum, bizim için canlandırıcı ve sakinleştirici bir ortam olacak. Kesinlikle. Şehrin gürültüsünden ve karmaşasından kaçmak için sabırsızlanıyordum. Doğayla çevrili olmak gerçekten gevşememize yardımcı olacak, değil mi? Evet, kuşların huzur verici seslerini ve hisirtili yaprakları şimdiden hayal edebiliyorum. Rahatlamak ve zihnimizi yeniden şarj etmek için mükemmel geliyor. Kesinlikle. Ayrıca manzaranın tadını çıkarmak için hafif yürüyüşler yapabiliriz. Bu harika bir fikir. Güzel bir ortamda küçük bir egzersiz her zaman güzeldir. Evet, doğayla bağlantı kurmanın harika bir yolu olacak. Sadece bir gölün kenarında oturup manzaranın tadını çıkarma düşüncesini seviyorum. Ders 8, klasik stil. Yeni mekaniniz için nasıl bir tarz istediğinizi mi düşünüyorsunuz? Sıcak renk paletinde klasik bir tarza yöneliyorum. Kulağa hoş geliyor. Klasik tasarımlar her zaman mekanın zamansız görünmesini saklar. Evet, misafirler için hoş bir atmosfer yarattığını düşünüyorum. Duvarlar için aklınızda belirli bir renk var mı? Yumuşak kremler ve belki kontrast için biraz lacivert kullanmayı düşünüyorum. Bu renkler bir arada muhteşem görünürdü. Çok zarifler. Kabul ediyorum. Sofistikeliği rahat bir hisle dengelemek istiyorum. İstediğiniz mobilya türünü düşündünüz mü? Ders 9, Birleşmiş Milletler Anlaşması. Birleşmiş Milletler'in yaptığı gizli anlaşmanın ise yaramadığı sonucunu çıkarmak mantıklı görünüyor. Evet, süregelen çatışmalar, onun amaçlanan hedeflerine ulaşamadığını gösteriyor. Diplomatik çabaların kalıcı barışa yol açmaması sinir bozucu. Kesinlikle. Bu tür anlaşmaların etkinliği hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Gelecekteki müzakereleri geliştirmek için neyin farklı yapılabileceğini merak ediyorum. Yerel toplulukların daha fazla şeffaflık ve katilimini gerektirebilir. Bu iyi bir nokta. Yerel sesler değerli bakış açıları sunabilir. Evet ve uluslar arasında güveni artırmak başarı için çok önemlidir. Umarım bu deneyimlerden ders alarak daha iyi çözümler üretirler. Ders 10, Düzenleme ve düzenleme.
Hey, hiç hafta sonları yasam alanınızı da gitmeyi ve düzenlemeyi denediniz mi? Evet, bunu gerçekten ferahlatıcı buluyorum. Hem zihnimi hem de alanımı temizliyor. Tamamen katılıyorum. Düzenli bir ortam üretkenliği artırabilir. Kesinlikle. Organize olduktan sonra her zaman bir başarı duygusu hissederim. Başlamak için herhangi bir ipucunuz var mı? Bunalmış hissetmemek için genellikle her seferinde bir odayla ilgilenirim. Bu çok akıllıca. Küçük alanlara odaklanmak onu daha yönetilebilir hale getirir. Evet ve sıklıkla saklamak, bagislamak ve atmak için yiginler oluşturuyorum. Bu harika bir sistem. Hızlı karar vermede yardımcı olur. Ders 11. Faaliyetleri planlama. Mükemmel. Araştıracağım ve orada hangi aktivitelerin olduğunu göreceğim. Bu bir plana benziyor. Seçeneklerin olması her zaman iyidir. Evet, zamanımızın tadini sonuna kadar çıkarabileceğimizden emin olmak istiyorum. Kabul ediyorum. Farklı aktiviteleri keşfetmek geziyi daha heyecanlı hale getirebilir. Bulmayı umduğunuz belirli şeyler var mı? Yürüyüş veya kano gibi açık hava maceraları sunup sunmadıklarını görmek isterim. Bu harika olurdu. Doga'da aktif olmak her zaman keyiflidir. Evet, birlikte anılar oluşturmanın ve yaratmanın harika bir yolu. Kesinlikle. Seçenekleri bulduğumda mükemmel bir güzergah planlayalım. Ders 12. Birlikte eğlence. Arkadaşlarla vakit geçirmeyi seviyorum, her zaman birlikte eğleniyoruz. Bu doğru. Genellikle ne tür oyunlar oynarsınız? Çeşitlilik olsun diye masa oyunlarından ve bazı video oyunlarından hoşlanırız. Masa oyunları çok eğlenceli olabilir. Takım çalışmasını ve stratejiyi teşvik ederler. Kesinlikle. Üstelik bazı komik anlara da yol açabilirler. Yaratıcılık ve problem çözme içeren oyunları severim. Herhangi bir kaçış odası oyununu denediniz mi? Heyecan vericiler. Hayır ama harika olduklarını duydum. Bir tanesini deneyimlemeyi çok isterim. Yakın zamanda bir oyun gecesi planlayalım, birkaç farklı olanı deneyebiliriz. Ders 13. Görgü kurallarını anlamak. Biletin üzerinde bu durumda nasıl davranılacağına dair talimatlar vardı. Böylece görgü kuralları, sosyal ortamlarda davranış biçimi anlamına gelmeye başladı. Evet, geleneklerin zaman içinde nasıl gelişebileceği büyüleyici. Kesinlikle. Görgü kurallarını anlamak, çeşitli durumlarda gezinmemize yardımcı olur. Özellikle resmi etkinliklerde iyi bir izlenim bırakmak önemlidir. Kabul ediyorum. Uygun görgü kurallarını bilmek kişinin güvenini artırabilir. Bir etkinlikte nasıl davranacağınızdan hiç emin olamadınız mı? Evet ama önceden araştırmak her zaman kendimi daha hazırlıklı hissetmemi sağlıyor. Bu akıllıca bir yaklaşım. Bu duruma saygı gösterir. Ders 14. Duş sandalyesi. Kesinlikle. Odanızda bir duş sandalyesi olduğundan emin olacağız. Bu gerçekten faydalı olacaktır. Onun orada olduğunu bildiğimde kendimi daha güvende hissediyorum. Konfor için doğru konaklama yerlerine sahip olmak önemlidir. Evet, özellikle hareketlilik sorun olabiliyorsa.
Konaklamanızın mümkün olduğu kadar keyifli geçmesini sağlamak istiyorum. Bunu takdir ediyorum. Desteğimin olacağını bilmek güzel. Varisinizden önce gerekli tüm olanakları kontrol edeceğiz. Plaga mükemmel geliyor. Tüm yolculuk hakkında kafamı rahatlatacak. Yardım etmekten mutluluk duyuyorum. Rahatiniz benim önceliğimdir. Ders 15, Aile Bandı. Bir grupta çalıyor ve grup country müzik çalıyor. Bu heyecan verici geliyor. Country müziğin çok zengin bir tarihi var. Evet, annem de grupta şarkıcı, bu da onu özel kılıyor. Ne kadar harika. Bir aile olarak birlikte performans sergilemek harika olsa gerek. Kesinlikle. Müzik bizi yakınlaştırır ve kalıcı anılar yaratır. Hiç sahnede onlara katildiniz mi? Birkaç kez denedim ama ben daha çok perde arkası insanıyım. Bu anlaşılabilir bir durum. Aileyi desteklemek de aynı derecede ödüllendirici olabilir. Evet, onların performanslarını izlemeyi ve seyirciyle bağlantı kurmayı seviyorum. Ders 16, İskoçya'nın mirası. O dönemin ünlü bilim adamlarını ve mucitlerini öğrendiniz mi? Evet, İskoçya bilime yaptığı ulusal katkılarla ünlüdür. Kesinlikle. Alexander Graham Bell ve James Watt gibi isimler dikkat çekici. Onların buluşları bugün yaşadığımız dünyayı şekillendirdi. Yaratıcılıklarının çeşitli alanları nasıl etkilediğini görmek büyüleyici. Evet ve İskoçya'nın eğitim sistemi yeteneklerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Kabul ediyorum. Yeniliğe ve araştırmaya verilen önem ilham verici. Büyük beyinlerin her türlü arka plandan ortaya çıkabileceğini bilmek cesaret verici. Kesinlikle. İskoçya'nın bilim ve icat alanındaki mirası gurur duyulacak bir şeydir. Ders 17, öğle yemeği seçenekleri. Öğle yemeğinde genellikle bir sandviç, bir parça meyve ve bir içecek meyve suyu veya süt yeriz. Dengeli bir öğüne benziyor. Çeşitliliğin olması önemli. Kesinlikle. Gün boyunca enerji seviyemizi yüksek tuttuğunu düşünüyorum. Üstelik hazırlaması kolay ve oldukça lezzetli olabilir. Yapmayı en sevdiğiniz sandviç türü hangisi? Klasik hindiyi ve taze sebzeli peyniri severim. Bu harika bir seçim. Bazen güzel bir fistik ezmeli ve muzlu sandviçten hoşlanırım. Laga lezzetli geliyor. Tatların ve dokuların güzel bir karışımı. Evet, akşam yemeğine kadar beni tatmin edecek kadar doyurucu. Ders 18, haftalık alışveriş. Hey, haftalık alışverişini bitirdin mi? Hayır, henüz değil. Önümüzdeki hafta için hala yiyecek almam gerekiyor. Hala ne almanız gerekiyor? Biraz atıştırmalıkların yani sıra biraz taze sebze ve meyve almam gerekiyor. Bu çok önemli görünüyor. Saklıklı atıştırmalıklar hafta boyunca gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ayrıca süt ürünleri ve ekmeği de stoklamam gerekiyor. İzli yemek için her şeyin hazır olması her zaman güzeldir. Evet, israfı önlemek için öğünlerimi satın aldıklarıma göre planlamaya çalışıyorum. Bu akıllıca bir strateji.
Yemek planlaması zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Ders 19. Yeni egzersiz rutini. Güzel. Yeni bir egzersiz rutini arıyordum. Herhangi birini tavsiye edebilir misiniz? Elbette. Güç antrenmanı ve kardiyo karışımını birleştirmenin etkili olabileceğini düşünüyorum. Kulağa harika geliyor. Beni meşgul edecek ve meydan okuyacak bir şeye ihtiyacım var. Grup dersi almayı düşündün mü? Gerçekten motive edici olabilirler. Evet, bir yoga ya da spin dersine katılmayı düşündüm. Her ikisi de harika seçenekler. Harika egzersizler ve topluluk duygusu sunuyorlar. Kesinlikle. Benzer hedefleri paylaşan başkalarıyla çalışma fikrini seviyorum. Kararlı kalmanıza ve eklenmenize gerçekten yardımcı olabilir. Bu hafta kesinlikle yerel spor salonundaki derslere bakacağım. Ders 20. Sözleşme müzakereleri. Bunu 3 yıla kadar uzatabilir miyiz? Evet, bunu da müzakere edebiliriz. Her iki taraf için de ise yarayan bir terim bulmak önemlidir. Esnekliğinizi takdir ediyorum. Bize uzun vadeli plan yapma şansı veriyor. Kesinlikle. Daha uzun anlaşmalar, katılan herkes için istikrar sağlayabilir. Tartışmamızda başka hangi noktaları ele almamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Ayrıca sözleşme sırasında şartlarda olabilecek olası değişiklikleri de tartışmalıyız. Bu iyi bir fikir. Düzenlemelere hazırlıklı olmak gelecekteki anlaşmazlıklardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Evet ve bu, ikimizin de aynı yolda ilerlememizi sağlar. Karşılıklı bir anlaşmaya varmak için birlikte çalışabildiğimize sevindim. Ders 21. Vegan seçenekleri. Evet, yapıyorlar. Menülerinde vegan yemekler için ayrı bir bölüm var. Bu harika. Farklı diyetlere uygun daha fazla restoran görmek harika. Kesinlikle. Müşterilerinin tercihlerine önem verdiklerini gösteriyor. Yeni vegan yemekleri denemeyi seviyorum. Çok yaratıcı ve lezzetli olabilirler. Ben de. İki bazlı yemek pişirmenin bu kadar çeşitli olabilmesi şaşırtıcı. Şu ana kadar denediğiniz en sevdiğiniz vegan yemeği hangisi? Bence iyi yapılmış bir vegan köriden daha iyisini bulmak zor. Kulağa çok lezzetli geliyor. Bol miktarda taze soslu vegan tacolardan hoşlanıyorum. Bunlar harika. Hadi o restorana bir göz atalım ve neler sunduklarını görelim. Ders 22. Tarihsel etki. Toplantıları parlamento olarak bilinmeye başlandı ve kralın iktidarı paylaşmak zorunda kaldı. İlginç. Yönetisimin zaman içinde nasıl geliştiği büyüleyici. Evet, işbirliğinin ve temsilin önemini vurguluyor. Kesinlikle. Gücü paylaşma fikri demokrasinin temelidir. O dönemde karşılaştıkları zorluklar nelerdi sizce? Otorite konusunda anlaşmazlıklar ve çatışmalar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Gücü dengelemek kolay değildir, özellikle de monarşide. Bu tarihi kararların modern yönetimi nasıl şekillendirdiği etkileyici. Evet, geçmişten ders almak mevcut sistemleri takdir etmemize yardımcı olur. Ders 23. Yol sorma. Affedersiniz, müzeyi bulmama yardım edebilir misiniz? Elbette.
Düz gidin ve bir sonraki kavsaktan sağa dönün. Teşekkür ederim. Buraya uzak mı? Hayır, sadece birkaç blok ötede, solunuzda göreceksiniz. Bunu bilmek harika. Yardımını takdir ediyorum. Sorun değil. İhtiyacı olan birine yardım etmek her zaman güzeldir. Müzeyi ziyaret etmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Buna bayılacaksınız. Çok etkileyici sergileri var. Talimatlar için tekrar teşekkürler. Mutlaka kontrol edeceğim. Ders 24, Polis varlığını gözlemlemek. Bazen yol kenarlarında polis arabaları görüyorum. Evet, güvenliğin saklanmasında nasıl bir rol oynadıkları ilginç. Onların etrafta olduğunu bilmek beni güvende hissettiriyor. Kesinlikle. Toplumlarımızda güvenlik duygusu saklarlar. Onların varlığının insanların davranışlarını etkilediğini düşünüyor musunuz? Öyle olduğuna inanıyorum. Çoğu zaman insanları kurallara uymaya teşvik eder. Bu doğru. Kolluk kuvvetlerinin her zaman izlediğini hatırlatıyor. Evet, bu aynı zamanda polise toplumsal desteğin önemini de gösteriyor. Kesinlikle. Olumlu bir ilişki genel güvenliği artırabilir. Ders 25, Okul malzemeleri. Sıradaki rafta bir kalemtiras var. Harika. Hadi onları yakalayalım. Okul malzemelerimiz için onlara ihtiyacımız var. Kesinlikle. Etrafta bir kalemtiras bulundurmak her zaman kullanışlıdır. Evet, özellikle de kullanmamız gereken çok fazla kalemimiz varken. Her ihtimale karşı birkaç tane daha almamız gerektiğini mi düşünüyorsun? Bu akıllıca bir fikir. Her şeye hazırlıklı olmak daha iyidir. Ayrıca, genellikle ucuzdurlar, öyleyse neden stok yapmıyorsunuz? Kesinlikle. Temel malzemeler için her zaman yedek bulundurmayı severim. Hadi bunları alalım ve listemize göz atalım. Ders 26, Aile okuması. Aile üyelerime kitap almayı planlıyorum, okumayı severler. Bu çok düşünceli bir fikir. Kitaplar harika hediyelerdir. Kabul ediyorum. Onların çıkarlarını önemsediğinizi gösterir. Herkesi için aklınızda belirli türler var mı? Evet, kız kardeşim gerilim filmlerini seviyor, erkek kardeşim ise fanteziyi tercih ediyor. Bunlar harika seçimler. Peki ya ebeveynleriniz? Bazı tarihi kurgulardan veya biyografilerden hoşlanacaklarını düşünüyorum. Bunlar mükemmel seçenekler. Hem eğlenceli hem de eğitici olabilirler. Kesinlikle. Onları meşgul edecek bir şey seçmek istiyorum. Ders 27, Antik Yunan büyüsü. Vay be, Antik Yunan'a her zaman hayran olmuşumdur. Bu harika. Tarihlerinde ve kültürlerinde keşfedilecek çok şey var. Kesinlikle. Felsefesi, sanatı ve mimarisi çok ilgi çekici. Evet, tanrılarının ve kahramanlarının hikayeleri de büyüleyici. Bir gün Akropolis gibi tarihi yerleri ziyaret etmeyi çok isterim. Bu harika bir deneyim olurdu. O kalıntıları bizzat görmek de listemde. Bunu da listeme ekliyorum.
Vaska neleri büyüleyici buluyorsunuz? Olimpiyat oyunları antik Yunan'da başladı ki bunu düşünmek bile inanılmaz. Evet, bu geleneğin bugüne kadar devam etmesi büyüleyici. Ders 28, bir etkinlik olarak bisiklete binme. Aktif kalmak istiyorsak bisiklet sürmeye ne dersiniz? Harika bir fikir gibi görünüyor. Açık havada eglenmenin harika bir yolu. Kesinlikle. Üstelik herkesin yapabileceği düşük etkili bir egzersizdir. Evet, biraz temiz hava alırken yeni yollar keşfedebiliriz. Yakınlarda iyi bisiklet parkurları biliyor musunuz? Nehir boyunca uzanan güzel bir patika olduğunu duymuştum. Kulağa mükemmel geliyor. Su kenarında bisiklet sürmek çok canlandırıcı olabilir. Evet, yol boyunca yabani hayvanları bile görebiliriz. Bu fikri seviyorum. Yakın zamanda bunun için bir gün planlayalım. Ders 29, öğrenci işleri. Bazı öğrenciler yarı zamanlı işlerden gerçekten keyif alıyorlar, öyle değil mi? Evet, çok. Bu işleri ders çalışmaya keyifli bir mola olarak görüyorlar. İşin hayata nasıl farklı bir bakış açısı kazandırabileceği ilginç. Kesinlikle. Becerilerini geliştirmelerine ve yeni insanlarla tanışmalarına yardımcı olur. Ancak her öğrenci ders çalışırken çalışmak konusunda aynı şeyleri hissetmiyor. Bu doğru, bazıları ikisini de dengelemeyi stresli buluyor. Önemli olan her birey için ise yarayan doğru dengeyi bulmaktır. Kabul ediyorum. İşinden keyif alan kişiler genellikle kendilerini daha tatmin olmuş hissederler. Evet, ayrıca onlara finansal olarak da yardımcı olabilir ki bu da bir bonus. Ders 30, uçakla seyahat etmek. Kardeşim seyahat etmeyi sever. Uçaklarda uçmaktan hoşlanıyor. Bu heyecan verici geliyor. Seyahat etmek her zaman yeni deneyimlerin kapısını açar. Evet, kalkisın ve bulutları yukarıdan görmenin heyecanını seviyor. Bunu anlayabiliyorum. Uçmanın büyülü bir yanı var. Sık sık bundan sonra ziyaret etmek istediği farklı yerlerden bahsediyor. Bu harika. Sizce favori bir varis noktası var mı? Zengin tarih ve kültüre sahip şehirleri ziyaret etmeyi gerçekten sevdiğini düşünüyorum. Bunlar genellikle keşfedilecek en büyüleyici yerlerdir. Kesinlikle. Umarım bir gün onun maceralarından birinde ona katılırım. Ders 31, Ticari İşbirliği. Evet, şirketlerimizin birlikte çalışmanın fayda sağlayacağına inanıyorum. İşbirliği her iki taraf için de heyecan verici yeni fırsatlara yol açabilir. Kesinlikle. Güçlü yönlerimizi birleştirmek rekabet avantajı yaratabilir. Kabul ediyorum. Kaynakları ve bilgiyi paylaşmak projelerimizi geliştirebilir. Hangi spesifik alanlarda işbirliği yapabileceğimizi düşündünüz mü? Pazarlama stratejilerimizin birbirini iyi tamamlayabileceğini düşünüyorum. Bu umut verici görünüyor. Ortak bir kampanya daha geniş bir kitleye ulaşabilir. Evet, birbirimizin başarılarından ve zorluklarından öğrenebiliriz. Bir teklifin ana hatlarını çizelim ve bunu ekiplerimizle daha detaylı tartışalım. Ders 32, sporda profesyonel tutum. Spordaki profesyonel tavrın nasıl geliştiği ilginç, değil mi?
Evet, aslında yetkililere karşı tartışma uygulamasını başlatan erkek oyuncu John McEnroe King'ti. Bu doğru. Onun tutkulu tavrı, oyuncuların hakemlerle etkileşim şeklini değiştirdi. Kesinlikle. Sportmenlik ve saygı konularında tartışmalara yol açtı. Bunun spordaki genel atmosferi iyileştirdiğini düşünüyor musunuz? Öyle inanıyorum. Sporcuları profesyonelliği korurken kendilerini ifade etmeye teşvik etti. Evet ve oyunun bütünlüğü açısından önemli. Kesinlikle. Duygu ve saygıyı dengelemek her sporda çok önemlidir. Umarım geleceğin sporcuları bu örneklerden ders almaya devam ederler. Ders 33, düzenleme teknikleri. Bir teknik aynı zamanda biraz para kazanmaktır. Kulağa ilginç geliyor. Bunu nasıl yapmayı planlıyorsun? Atölye çalışmaları gibi insanların para ödemeye hazır olduğu etkinlikler düzenleyerek. Bu harika bir fikir. İnsanlar yeni beceriler ve deneyimler öğrenmeyi severler. Evet ve topluluktaki diğer kişilerle AG kurmanın iyi bir yoludur. Kabul ediyorum. Diğer bir teknik ise verimliliği en üst düzeye çıkaracak şekilde programlarımızı düzenlemektir. Kesinlikle. İyi yapılandırılmış bir plan büyük bir fark yaratabilir. Kullanmayı sevdiğiniz özel yöntemleriniz var mı? Her şeyi tek bir yerde tutmak ve kolayca erişilebilmek için dijital araçları tercih ediyorum. Ders 34, Saklikli seçimler. Kabul ediyorum, sağlıklı beslenmek önemlidir. Başka ne almalıyız? Alışveriş listemizde mutlaka daha fazla meyve ve sebzeye yer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu harika bir fikir. Dengeli bir beslenme için taze ürünler sattır. Evet, ayrıca tam tahillere de bakabiliriz. Kesinlikle. Harika enerji ve besin saklarlar. Yaksız proteinleri de unutmayalım. Yemeklerimiz için önemlidirler. Evet, tavuk veya tofu gibi seçenekleri kontrol etmeliyiz. Mükemmel. Birlikte saklikli yemekler hazırlayacağım için heyecanlıyım. Bekleyemiyorum. Sağlıklı yemekler pişirmek çok ödüllendirici. Ders 35, Sualtı harikaları. Evet, rengarenk balıklar, güzel mercan resifleri ve hatta bir deniz kaplumbağası gördük. Bu inanılmaz geliyor. Snorkelli yüzme harika bir deneyim olsa gerek. Gerçekten öyleydi. Sualtı dünyası o kadar canlı ve hayat dolu ki. Bu yaratıkların yanında yüzmenin güzelliğini ancak hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Tamamen farklı bir dünyadaymış gibi hissettim. Bir gün snorkelli yüzmeyi denemek isterim. Bir maceraya benziyor. Kesinlikle yapmalısın. Asla unutamayacağınız bir deneyim. Okyanusu kendim keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Yakın zamanda birlikte bir snorkel gezisi planlayalım.